Fox TV'den herkese tekrar merhaba. Bugün yeni bir incelemeyle karşınızdayız ve konuğumuz Zenith Pilot Big Date Flyback. Evet Burak Bayram, saatle ilgili fuardan seninle epey bir antrenmanlıyız. Evet, aynen öyle. Bugün de bileğimizde tekrar deneme fırsatı yakaladık. Hı hı. Hemen ilk hislerini bir almak istiyorum. Şimdi ben hemen seramik olanı taktım. Sen de çelik olanı Evet. taktın. Bir süredir kullanıyoruz. Biz aslında Watches and Wonders 2023 fuarında Zenith'in standını çok merak ediyorduk. Çok sevdiğimiz markalardan bir tanesi olduğu için. Çünkü aslına bakacak olursan çok uzun zamandır ve çok fazla sayıda high bit mekanizmaya güncel ürün grubunda yer veren nadir markalardan biri. Hatta bir şekilde high bit mekanizma ile artık özdeşleşmiş durumda. 36.000 vuruşlu 5 Hz'lik makineyle, yani El Primero tabanlı diyelim. Dolayısıyla bizim özellikle ilgimizi çekiyor Doruk'la beraber. Biz de gittik ve o zaman bunları görmüştük. Kronograf olanlarını, kronograf olmayanlarını da görmüştük. Ama bugün kronograf olanları konuk edelim istedik. Çünkü birazcık daha özellikli, aynı zamanda bence pilot konseptinde kronograf çok fazla kullanılan bir şey değil. 3 kolluya nazaran. Dolayısıyla Zenith'in buna getirdiği bakış açısını görebilmek açısından da kronograf versiyonları almakla iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Pilot saati denildiğinde akla gelen ilk marka Zenith midir? O konuda biraz şüpheliyim ama Zenith'in Evet. pilot saatleriyle olan bağlantısı aslında diğer markalara kıyasla çok daha sıkı. Aynen Ve öyle. çok daha Aynen geçmişi eskilere dayanıyor. Kesinlikle. Hatta şöyle söyleyelim. Zenith'in pilot saatleri konusunda sadece Zenith'e özel bir özelliği de var. Markanın kurucusu 1888 yılında pilot lafı üzerine bir patent başvurusunda bulunuyor ve bu 1903'te Wright Brothers'ın ilk uçuşundan bile önce. Yani dolayısıyla insanoğlu henüz uçamamışken pilot gibi bir lafı akıl edip bununla ilgili patent almak da herhalde ileri görüşlükle medyumluk arasında gidip gelen bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Zenith'in o zaman pilot bağı gerçekten nevi şahsına münhasır bir şekilde geçmişe Kesinlikle. dayanıyor. Aynen öyle. Peki biz saatimize geri dönelim o zaman. Ben şu an siyah seramik versiyonu takıyorum. Siyah seramik saatler son zamanlarda çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü eskiye dönük olarak malzemenin kırılganlığı, üretimindeki zorluklar, aşırı pahalı olması, ince işçiliğe pek de yer vermeyen yapısı artık pek de söz konusu değil. Yani mühendislik ve üretim teknolojileri ilerlediği için çok daha güzel seramik saatlere çok daha görece uygun fiyatlarla, en azından şundan bir 10 sene öncesine nazaran ulaşmak mümkün. Dolayısıyla ben siyah pilot kronograf modelini çok beğendim. Normal koşullarda grande date dediğimiz büyük date, yani 2 basamaklı dijital göstergelerden çok hoşlanmamakla birlikte bu saatin kadranında o kadar güzel bir siyah beyaz kontrastı var ki o pencerenin, tarih penceresinin orada olması neredeyse benim için bir alma sebebi oldu. Ben de artık yaşlanıyor muyum, evriliyor muyum bilmiyorum ama ilk defa bir tarih penceresini bu kadar beğendim. Bence kesinlikle yaşlılık, çünkü gözlüksüz o tarihi okuyabiliyorsun. O Normalde da diğerlerini olabilir. okuyamıyorsun. Doğru. Senin mercekli saatleri sevmenin sebebi de odur bence. Olabilir. Evet, Olabilir. buradan... Yakını görememeyle alakalı bir durum olsa gerek. Genel itibariyle dediğim gibi ben saati zaten fuarda çok beğenmiştim. Dolayısıyla bize gelen modellerle yaptığımız kısa test sürüşünde de saatten sonraca memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu arada ben saatle ilgili birkaç tane mekanik ve teknik özelliklerden de bahsedeyim. Saatin kasası 42 mm çapında. Benim kolumdaki model komple siyah olduğundan dolayı, kadranın da siyah olduğundan dolayı 42 mm'den biraz daha küçük gözüktüğünü söyleyebilirim. En azından Doruk'un kolundaki çelik versiyona göre. Ama ne büyük ne de küçük bir saat. Benim 17,5-18 santim arası bileğimde bence gayet iyi duruyor ki ben saatlerimi biraz bol takarım. Konforla alakalı herhangi bir problem yaşamadım. Kronograf bir mekanizmaya sahip olmasına rağmen yine 100 metre su geçirmezlik var. Bu da sonuç itibariyle standart su aktiviteleri için bence yeterli. Eğer yüzmek istiyorsanız, denize gitmek istiyorsanız bu saati kolunuzdan çıkartmanıza gerek yok. Bir problem olmadan yüzebilirsiniz. İçinde El Primero kalibre ailesinin yine modern rafine kalibrelerinden 3652 var. 3652 bildiğimiz El Primero kalibresinin bir kompaks, yani 2 alt kronograf kadranlı hale getirilmiş versiyonu diyebiliriz. Yine 5 Hz, yani karakteristik 36.000 high beat vuruşla çalışıyor. Ve aynı zamanda 60 saatlikte tam kurulumda power reserve süresi sunuyor. Ki yine mekanik kronograf bir saat için bence weekend proof özellikle bir 60 saatlik güç rezerv süresi fevkalade yeterli diyebilirim. Şimdi söylediklerini ben zihnimde not alıyorum. Bunlarla ilgili birkaç detay eklemem gerekiyor. Hı hı. Saatin çapı 42 milim dedin. Bilekte Evet. olduğundan biraz daha küçük duruyor. Bunun bence boynuz yapısıyla çok alakası Doğru. var. Çünkü boynuzlar alışılagelmiş bu pilot saatlerindeki ince formdan ziyade biraz daha böyle kutu gibi bir forma sahip. Kenarlara doğru, saatin yanlarına doğru epeyce bir genişliyor. Ve görece kısa bir boynuz kullanılmış. Evet doğru, siyahtaki olduğundan daha küçük görünme hissini ben de kabul ediyorum ama paslanmaz çelik kasalı versiyonda Zenith'in tarihiyle son derece özdeşleşmiş
yerleşmiş, onun karakteristik yapılarından biri haline gelmiş Rainbow kadrana rastlıyoruz. Evet, seramiğin ben de o yüksek teknolojik ve hafif yapısını sevmekle birlikte paslanmaz çelik versiyondaki bu Rainbow kadran detayını da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu Bicompax kronograf yerleşiminden bahsettin. Bicompax kronograf yerleşimindeki o kadrandaki boşluk detayını evet Big Date ile çözmüşler. Big Date ile ilgili bir detay daha var. Ben hayatımda bu kadar hızlı atan bir Big Date görmedim. Yani Instant Date Jump diye geçer bu literatürde. Şu anda gerçekten çok rafine ve üzerinde çalışılmış bir El Primero kalibre ile karşı karşıyayız. Saatte 36.000 vuruş zaten El Primero'nun biliyorsunuz karakteristik yapısı. 60 saatlik güç rezervi var. Şimdi bir detay daha var. Bu saat flyback kronograf. Yani kronografı durdurduktan sonra sıfırlamadan, hatta kronograf çalışır haldeyken direkt olarak reset, yani sıfırlama butonuna bastığınızda kronograf başlangıç pozisyonuna dönüyor ve çalışmaya devam ediyor. Öyle bir durumla karşı karşıyasınız ki kırılmaz, bozulmaz bir kronografa erişmişler. Evet. Saati istediğiniz gibi hiçbir sıra fark etmeksizin istediğiniz kadar bütün butonlarına bastığınızda mekanizmaya hiçbir şekilde zarar veremiyorsunuz. Bu sadece saatin dayanıklılığıyla ilgili değil, aynı zamanda eğlence faktörünü de bence artıran bir detay olmuş. Tabii şu dikkatimi çekti, vidalı bir tepe yok. Evet. Kronograf butonlarında herhangi bir vida söz konusu değil ve 100 metre su geçirmezlik de yine. Yani demek ki yapılabiliyormuş bu sektörde. Kesinlikle. Biz hep diğer üreticilerden alışkın olduğumuz bu kadar yüksek su geçirmezlik değerine ulaşmak için bir takım ek önlemlerin alınması gerekliliğiyle ilgili bir kanı oluşturmuşlardı bizde ama Zenit başardıysa artık bu Zenit'in üstünlüğü mü yoksa diğerlerinin evhamı mı, onu da düşünmeden edemiyorum. Eğer kasanın tasarımı size butonların ve kurma kolunun altına yeterli izolasyonu sağlayacak malzemeleri koymak için boşluk bırakıyorsa, burada conta, gasket dediğimiz ya da o-ring dediğimiz parçalar için yeterli boşluğu bırakıyorsa siz kilitli bir buton setine ya da kurma koluna ihtiyaç olmaksızın yeterli olabilecek, günlük kullanım için yeterli olabilecek su geçirmezlik değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi şu an kasasında 3 tane açıklık olmasına rağmen kilitli bir buton setine ya da kurma koluna ihtiyaç duymadan 100 metre su geçirmezlik sunabilen bu saat. Yani bunu gerçekten beğendim. Bu arada flyback kronografın sağlamlığı konusundaki açıklamalarım bana fuarda bunu birinci ağızdan dinlediğimiz zamanı hatırlattı. Oraya gittiğimiz zaman Zenit'in yetkilisi de aynı şeyi söylemişti. Hatta evde bozmak için bayağı uğraştım ama bir şey olmadı, merak etmeyin diye. Gerçekten sonuçta flyback kronograflar diğer kronograflardan farklı olarak yük altında çalışabilecek şekilde ayarlanıyor. Dolayısıyla evet, diğer kronograflara nazaran daha sağlam olduklarını söylemek mümkün. Tabii ki yani yok edilemez de değil. Doğru koşullarda kullanmak kaydıyla diğer kronograflara nazaran daha güçlü, daha yüksek performanslı bileşenlere ve tasarımına sahip olduğu bir gerçek. Peki açıkçası ikimiz de aslında saatleri beğendiğimiz formatları tercih ettik. Kolumuza taktık. İkimiz de memnunuz. Sen Zenith'in klasik detaylarından, onunla özdeşleşen detaylardan Rainbow kadranı seviyorsun. Ben son zamanlarda her zamankinden daha çok ilgimi çeken siyah saatlerden dolayı siyah olan versiyonu aldım ki farklı bir Zenith'i yine siyah olduğu için çok beğenmiştim. Özellikle Watches and Wonders 2023 fuarındaki en beğendiğim modeller arasında yer almıştı. Buradan yola çıkarak sence bu iki modelde senin veya benim ne gibi değişiklikler yapmamız uygun olurdu? Hiç bunu düşündün mü? Öncelikle bu fırsatı bana verdiğin için teşekkür ediyorum. Saatin üzerinde Kevlar'dan üretilmiş hem sağlam hem de çok sportif duruşlu bir kayış var. Konforuyla ilgili en ufak bir rahatsızlığım yok ama ben deri kayışlarda çift taraflı katlanır tokaları bazen konforsuz bulabiliyorum. Kullanışlılık anlamında tek taraflı katlanır ya da standart pin buckle dediğimiz standart tip tokanın biraz daha benim konforumu artırdığını düşünüyorum. Öte yandan saatin kasa ve kadran detaylarında son derece sportif çizgiler hakim. Şimdi Zenith'in diğer özellikle Chronomaster ve Chronomaster Sport modellerini göz önünde bulundurursak bu saatin çok daha genç iş olduğunu düşünüyorum. Anladım. Çok daha sportif detaylarla ön plana çıktığı kanısındayım. Dolayısıyla aslında gerek çapı, gerek mekanizma mimarisi, gerek saate dair diğer detaylar göz önünde bulundurulursa eleştirecek çok da fazla bir nokta bulamadım. O yüzden ben birazcık zoraki cevaplar veriyorum. Senin eleştirilerini almayı isterim. Ben de senin gibi aslında kayışla ilgili bir şey söyleyeceğim ama farklı bir şekilde. Yani ben malzemeden ya da katları klipsten ziyade kayışın entegre olmamasından dolayı pek hoşnut değilim. Yani şu aradaki boşluk artık olmamalı diye düşünüyorum. Tamam, klasik bir pilot kronografına bakıyoruz ama sonuç itibariyle bence bu ya da ne bileyim biraz daha belki boynuz içinde sustaların geçeceği delikleri daha geriye yerleştirerek hiç olmazsa bunu biraz daha kapatabilirlerdi. Veyahut eğer tam olarak entegre etmemek gibi bir niyetleri varsa curve dediğimiz handling kısmı, yani kasaya bağlanan kısmı hafif kavisli bir kayış tercih edebilirlerdi. Bu zaman o sefer bu boşluk bu kadar belli olmazdı diye düşünüyorum. Yani hani çok zorlayarak mı buluyorum bunu? Hayır, aslında çünkü saate her baktığımda o boşluğu da görüyorum.
Olmasa iyi olurdu. Olduğu için bu saati almaktan vazgeçer miydim? Hayır, vazgeçmezdim. Yani benim için bir deal breaker de olmazdı. Şimdi senin lafının üzerine bir şey göstermem gerekiyor. Aslında bu saatte çok kolayca erişebildiğimiz bir kayış değiştirme sistemi var. Dolayısıyla bu kayıştaki ekstra özellik saate bir katma değer katıyor. Ama merak etmeyin, pinler standart. Dolayısıyla bu saate standart bir kayışla rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz. Öte yandan bu hızlı kayış değiştirme sistemi de bence hoş bir detay. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Sonuçta bir sürü pilot saati var piyasada. Farklı markalardan, farklı segmentlerde, farklı fiyatlarda. Kronograf veya 3 kollu sadece zamanı gösteren veya işte flyback kronograf hatta perpetual calendar'a kadar giden bir pilot saati ürün grubu söz konusu. Sen bu saati kime tavsiye ederdin ya da kimin bu saati almasını isterdin? Yani o kadar pilot saati arasından bunu seçen nasıl bir motivasyonla mantıkla seçer? Şimdi pilot saati denilince benim aklıma aslında bu 2. Dünya Savaşı temalı pilot saatleri geliyor ve o gün de saat üretip bugün hala saat üretimine devam eden zaten çok az sayıda marka var. Zenith'in bu yaklaşımı bana o pilot saati kategorisinden biraz daha farklı bir yorum gibi geliyor. Dolayısıyla aslında bu saati ben direkt olarak pilot saati arayanlara özel bir çözümmüş gibi değerlendirmiyorum. Aksine kronograflı, sportif, El Primero'nun o yüksek titreşimde çalışan, kendine has yapısını bileğinde taşımak isteyen ve belli bir kalite standardını ve belli bir prestiji elbette saatine entegre etmek isteyen bütün saat merakları bu saate ilgi gösterebilir. Yani özellikle pilot saati diye bir ayrıma gitmeyi çok da doğru bulmuyorum. Çünkü karşımda kadranında her ne kadar pilot yazsa da aslında son derece başarılı bir Bicompax otomatik kronograf var. Katılıyorum ki sen Bicompax kronograf seversin yani. Bildim. Evet. Ben Doruk'u tanıdığımdan bu yana Bicompax kronografları her zaman Tricompax olanları tercih etmiştir. Ya orada şöyle bir detay var aslında. Bicompax'la Tricompax'ın temel farkı birinde ekstra bir saat sayacının olması. Yani çoğu zaman bir saatten daha uzun süre kronografı kullanmıyorum. Hoş gerçi kronografı zaten kullanmıyorum. Doğru. Ama işlevsel olarak baktığımızda Bicompax'ın hem görüntü açısından daha dengeli hem de işlevsel açıdan bana zaten yeterli performansı sağladığını düşünüyorum. Aynı zamanda burada ufak bir detay daha var. Pilot kronograf modellerinde genelde kronograf buton setleri yuvarlak, silindirik ve bazen piston tarzı, yani hafif böyle arası açık vaziyette oluyor. Bundaysa daha böyle 1940'lı yılların kronograflarını, 50 yılların kronograflarını hatırlatan uzun dikdörtgen şeklinde pusher'lar tercih edilmiş. Siyah modelde çok göze batmadığı için açıkçası çok dert etmiyorum ama biraz çelik modelde daha ön plana çıkıyor. Bu da dediğin gibi bunu bir dezavantaj olarak göstermek yerine saatin pilot kronograf özelinden çıkıp spor kronografa doğru kaymasını sağlıyor. Ki ben bunu iyi bir özellik olarak görüyorum. Bence bu konuda da başarılı bir seçim yapmışlar diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Yani genel olarak geçer nasıl oldu bizden galiba. Kesinlikle ben beğendim. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Zenith'in Türkiye distribütörü Konyalı Saat'e bize bu saatleri ulaştırdığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.